Herkese merhabalar, hanımefendiler, beyefendiler. Tekrardan SETA Tech Talks'a hoş geldiniz. Bugün yine hep beraber teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeleri irdeleyeceğiz. Ben doçent doktor Erman Akıllı. Ben de Gloria Şkurti Özdemir. SETA Tech Talks'un 3. bölümümüze hoş geldiniz. İlk bölümde uzay teknolojileri ve Türkiye'nin uzay çalışmalarını ele aldıktan sonra ikinci bölümde teknolojinin gündelik hayatımızda ve topluma olan etkilerine odaklanmıştık. Bugün yine de teknoloji okuryazarların ilgisini çekecek bir konuyla karşınızdayız. Yapay zeka, metaverse ve etik üzerinde duracağız bugün. Hakikaten de geçtiğimiz yıl, yani 2023 yılının herhalde Google'da en çok aranan kelimelerinden başına gelmekteydi yapay zeka. Ve birçok online sözlük tarafından da yılın sözcüğü seçilmişti yapay zeka kavramı. Bugün de kıymetli bir konuğumuz var. Birazdan kendisine takdim edeceğiz. Onun da katılımıyla bize aktaracağı bilgilerle yapay zeka nedir? Hangi evrelerden geçmiştir? Bununla beraber Metaverse'e değineceğiz. Ve çok da önemlisi, çünkü uluslararası alanda da bazı gelişmeler oluyor bu konuyla ilgili olarak, yani etik meselesiyle ilgili olarak. Bu programımızda, yani SETA Talks'un 3. programında yapay zeka, Metaverse ve etik meselesine hep beraber değineceğiz. O zaman hazırsanız SETA Tech Talks'u başlayalım ve lütfen unutmayalım, bu yolculuklar sizin de sesinizi duymak istiyoruz. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi ve sorularınızı lütfen bizimle paylaşın. Hepsi bizim için çok değerli. 3. bölümümüze hoş geldiniz. Evet, kısaca kıymetli misafirimizi tanıtmak isteriz. Doktor Fatih Sinan Esen, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, doktor eğitimini ise Gazi Üniversitesi İşletme Bilim Dalı'nda 2017 yılında tamamladı. TÜBİTAK bünyesinde baş uzman olarak görev almakta. Bilgi ve iletişim teknolojileri, uluslararası takibi, politika geliştirme çalışmaları ve ulusal stratejilerin koordinasyonu konularında çalışmalar yapmakta. Doktor Esen, çeşitli üniversitelerde lisans ve lisans düzeylerde bilgisayar okuryazarlığı, araştırma yöntemleri, uzman sistemler ve yapay sinir ağları konulu dersler vermektedir. Ulusal ve uluslararası akademik çalışmaları bulunmakta ve aynı zamanda halihazırda Metaverse projesi Türkiye'nin kurucusu ve yöneticisidir. Fatih Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Davetimizi kabul ettiniz. Ramazan gününde buradan da tüm izleyenlerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz SETA ailesi olarak. Hemen ilk soruyla ben başlamak isterim, çok da fazla vakit kaybetmeden. Az önce de vurguladım, yani 2023 yılının herhalde bu en ilgi çekici konularından bir tanesi de yapay zeka meselesi. Özellikle ChatGPT'nin daha tanınır hale gelmesi, artık birçok alanda yapay zekanın hayatımıza daha dokunur olmasıyla beraber haliyle insanların, kamuoyunun ilgisi ve alakası dünya genelinde bu konuya doğru evrilmeye başladı. Peki kıymetli hocam, yani yapay zeka nerede doğdu? Nasıl bir süreç, tarihsel süreci geçirdi? Ve nereye doğru gidiyor aslında? Çünkü gün be gün yeni gelişmeler yaşıyoruz, işte haberler alıyoruz. Yapay zeka teknolojiyle ilgili çalışmalara dair. Bu süreç hakikaten sanki lineer değil de böyle bir sözcük var ya İngilizce, exponential, yani büyük sıçramalar yaparak sanki bir gelişme gösteriyor. Bununla ilgili kıymetli görüşlerinizi duymak isteriz. Evet, teşekkürler Erman Hocam, Gloria Hocam, böyle bir fırsat için. Tüm dinleyenlerin, izleyenlerin Ramazan bayramı mübarek olsun. Bereketli, hayırlı bir Ramazan ayı niyaz ediyorum Allah'tan herkes için. Şimdi yapay zeka ile alakalı çok şey söylemek mümkün. Yani nereden doğduğuyla alakalı kısaca başlayalım. Bu Enigma makinesinin işte onu şifresini kıran falan filmlerde görmüşsünüzdür. Alan Turing isimli bir İngiliz bilim insanı var. 1943'te makineler düşünebilir mi diye bir soru soruyor. Aslında benzer bir soruyu 1959 yılında bizim ünlü Türk matematikçimiz Cahit Arf da Erzurum'da bir konferansta gündeme getiriyor. Yani makineler düşünebilir mi? Düşünebiliyorsa nasıl gibi. Yani böyle bir soru 1940'larda 50'lerde sorulmaya başlanıyor. Fakat yapay zeka tamlamasının kullanımı, yani bu iki kelime artificial intelligence şeklinde kullanımı
1956'daki Dartmouth konferansına dayanıyor. Bu konferansta John McCarthy isminde bir araştırmacı ve ekibi yapay zekanın temelini atıyorlar aslında. Şu anda sağlık hizmetlerinden finansa, eğitimden imalat, üretim sektörüne kadar geniş bir yelpazede uygulamaları var. İşte baktığınız zaman tıpta yapay zeka destekli teşhis sistemleri, hastalıkları daha erken ve hatta daha doğru bir şekilde de tespit edebilir hale geldi. Hatta bazı modeller görüyoruz şu an radyologlardan çok daha yüksek başarımla tespit yapabiliyor görüntülerden. İşte otonom araçlar konusu, ulaşım daha güvenli ve verimli hale getirmeye çalışıyor. Birçok örnek vermek mümkün. Peki soru şu aslında, sizin de bahsettiğiniz gibi çok güzel bir nokta. Nasıl bu kadar işte eksponansiyel dediğimiz bir büyümeyle ilerliyor? Yapay zeka dediğimiz süreç aslında yapay zeka kışını da içinde barındırıyor. Yani belli çalışmalar belli bir yere gelmiş fakat sonrasında tamamen neredeyse hiçbir şeyin yapılmadığı bir dönemde, bir 10-15 yıllık bir dönemden de bahsediyoruz aslında. Ama günümüzde inanılmaz bir hızlanma var. Bunun nedenleri arasında aslında artan hesaplama gücü var. Hani hep söylüyoruz ya CPU'ların yerine GPU'lar hatta daha da ilerisi almaya başladı diye. Algoritmaların sürekli geliştirilmesi. Bilgisayarlardan artık bahsediliyor. Tabii. Quantum computing artık işin içerisine girmeye başlıyor. Daha fazla verinin kullanılabilir olması konusu var. Diğer yandan açık kaynaklı yazılımlar, işbirlikleri, bu ortamın kolaborasyon yani bu işbirliklerinin çok fazla olması internet üzerinden bu bilgi ve kaynakların paylaşımının inanılmaz kolaylaştığını görüyoruz. Yani çok basit işlerle başlayan sonrasında da işte insan beynini aslında taklit etmeyle devam eden yapay zekanın teknolojisi şu anda hız, kapasite ve hatta doğruluk konusunda da insanı bayağı fersah aşmış durumda. Özellikle otomasyonla birlikte düşündüğümüzde de önemli bir aşama kaydedilmiş görünüyor hocam. Teşekkür ediyoruz. Gloria hocam. Teşekkür ederim hocam. Aslında bahsettiğimiz gibi yapay zeka sürekli böyle bir gelişimin içerisinde, bir değişimin içerisinde ve böyle bir sabah kalkıyoruz yeni bir gelişme oluyor. Birkaç ay önce ChatGPT ile ilgili konuşuyorduk. Ondan sonra çıktı mesela. O da bir yapay zeka alanını bir sarstı. Bugün yeni gelişmelerle karşı karşıya geliyoruz ve tabii ki bunlar aslında şeyde de fark ediyoruz. Definition bir tane tanım da yok aslında yapay zeka ile ilgili ve onun da sürekli bir değişime uğradığının da farkında oluyoruz. Ama bu değişimlerin yanı sıra da devletler de regülasyonlarla yasa ile sürekli bunu takip etmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Mesela geçen gün Avrupa Birliği'nin Artificial Intelligence Act yasası geçtiğini de gördük. Peki bu konularla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Hay tabii. Şimdi tanımlarla alakalı literatüre baktığınızda aslında her araştırmacının kendine göre bir tanımı var. Ama tabii genel kabul gören, genel geçer tanımlar var. Özellikle uluslararası büyük örgütlerin, kuruluşların tanımlarını biz dikkate alıyoruz. Mesela OECD'nin yapay zeka tanımı Kasım 2023'te güncellendi. Hatta o toplantıda ben de katılmıştım. OECD aslında bu çalışma ile bir sinyal de veriyor. Bu teknolojinin aslında küresel çaptaki önemli taraflarından birisi olduğunu bize gösteriyor burada. Hakikaten de öyle şu anda. Yeni tanım nedir? Yeni tanıma göre aslında bir yapay zeka sistemi insan tarafından belirlenen hedeflere göre işte gerçek veya sanal ortamları etkileyen tahminler deniyor. Öneriler veya kararlar üretebilen, yani bunları üretebilen ve değişen düzeylerde özelliğe sahip makine tabanlı sistemler olarak böyle bir tanım yapılmış. Tanım daha doğrusu önceki var olan tanım bu şekilde güncellenmiş. Şimdi yapay zeka teknolojisinin karmaşık bir doğası var ve gün geçtikçe de daha da gördüğünüz üzere, sizin de söylediğiniz üzere dallanıp budaklanıyor. Şimdi tanımdaki bu güncelleme ile aslında bu gelişim biraz yansıtılmış durumda. Şimdi insanların gündelik yaşamlarına yapay zekanın etkisini de dikkate alarak daha düzenli bir temel oluşturulmaya çalışıldı. Aslında diğer yandan hemen farklı bir kuruma geçeceğim, bir topluluğa geçeceğim. Avrupa Birliği. Bu yeni tanım, OECD'nin yeni tanımı Avrupa Birliği'nin sizin de bahsettiğiniz AI Act dediğimiz yapay zeka yasa tasarısının da temelini oluşturması açısından aslında önemli bir kilometre taşı. Bu yasanın önemli bir yeri var şu anda.
Mesela öncelikle risk temelli bir yaklaşım var bu yasada ilk defa. Açıkça yasaklanan durumlar var. Mesela neler yasaklanıyor? İnsanların bilişsel ve davranışsal açıdan manipülasyonu. Bu yasak. Sosyal açıdan insanların puanlanması, sınıflandırılması, hani böyle ufak tefek benzerlerini Uzak Doğu'da gördüğümüz uygulamalar. Yüz tanıma gibi gerçek zamanlı sistemler, bunlar yasaklanmış. Peki hangi sistemler uygun olarak işaretlenmiş? Şimdi dedim ya, risk olarak kategorize edilmiş. İşte yüksek riskli sistemler var. Mesela vatandaşların, insanların hayatını ve sağlığını riske atabilecek kritik altyapılar, ürünlerin güvenlik bileşenleri, yani işte robot yardımlı cerrahide mesela yapay zeka uygulamaları gibi, bunlar yüksek riskli. Baktığınız zaman hakikaten de insan hayatını içine alan önemli bir risk unsuru barındırıyor bu. İstihdam, işçilerin yönetimi ve mesleğe erişim. Mesela işe alım prosedürleri için bir ilan açılıyor ve bir ilana sadece büyük global bir firma olarak düşünelim. 10.000 tane başvuru geliyor. Bu 10.000 tane başvurunun değerlendirmesini yine yapay zekalı modellere yaptırıyorlar. Bunlar yüksek riskli olarak adlandırılmış. Temel, özel ve kamu hizmetleri, vatandaşların mesela kredi alma fırsatını, ihtimalini belirleyen kredi puanlama sistemleri gibi. İşte adalet yönetimi, demokratik süreçler, bunlar yüksek riskli olarak, hatta o kadar ki yani 35 milyon avroya kadar, hatta daha da büyük şirketler için yüzdeyle belirlenmiş cezalar var. Yani 35 milyon avro çok önemli bir miktar. Bu arada son olarak şunu söyleyeyim, yasa tasarısıyla ilgili dün de güzel bir gelişme oldu. Avrupa Birliği Parlamentosu dünkü genel toplantısında konsey tarafından gönderilen bu metni onayladı. 500, yanlış hatırlamıyorsam 520 civarında kabul, 46 red gibi bir oranla, çok büyük bir oranla onaylandı. Tabii ki aslında bu onay sürecin sonu değil. Aslında 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu 2 yıllık süreçte zaman içerisinde, yani bu yasa tasarısının, yasanın resmi olarak yasalaştıktan sonra resmi gazetede, AB resmi gazetesinde yayınlanması vesaire ve çeşitli adımlara bölünüyor. 2 yıllık bir süreç içerisinde bunun yürürlüğe gireceği söyleniyor. Tabii. Hocam orada bir şey eklemek istedim ben aslında. Yasa bile yapılırken çok uzun bir süreç de sürdü. Yasanın tasarımını onaylamasına kadar. Şöyle bir gelişme de oldu. Mesela Generative Artificial Intelligence ortaya çıkmaya başladığı zaman da, ChatGPT ortaya çıktığı zaman da bu da yasayı da kendiliğinden de etkilemiş oldu. Çünkü yasanın bu kavramı Generative Artificial Intelligence üzerinde uygulanmamıştı, yani onu ön plana almamıştı. Ondan sonra Generative Artificial Intelligence, ChatGPT ortaya çıkmaya başladığı zaman da Avrupa Birliği de tekrar yasayı değiştirmek zorunda kalmıştı o zaman. Bu da bizi aslında yapay zeka ne kadar yeni ama o kadar da transformatif ve tanımı sürekli de değişecek gibi bir tablo çıkartıyor aslında araya bizim için, ortaya bizim için. Kesinlikle. Yani şu anda yapay zeka araştırmacıları olarak, yani bir kitap yazmak çok mesela bana anlamsız geliyor. Çünkü işte kitabın yazılma, basılma süreci vesaire, işte kütüphaneye konacak. 2 sene sonra o kitap hemen hemen çöp olmuş olacak. Hocam şu an tezimi yazıyordum o konuda. Tam Amerika ve Çin'i, tam Amerika bölümü bitiriyordum. Ondan sonra Amerika yeni bir yasa çıkartıyordu. Hadi bunu da ekleyeyim. Ondan sonra Çin başka bir gelişme yapıyordu. Sonra ChatGPT çıktı, her şeyi bozdu. Her şeyi ortadan kaldı. Sürekli bir güncelleme sürecinde geçmek zorunda kalmıştım ben de. Kesinlikle. Yani yazılı metinlerin çok hızlı bir şekilde geçerliliğini yitirdiği bir dönemdeyiz. Belki dünya tarihinde, yani bütün disiplinleri ele aldığımızda ilk defa belki de bu kadar hızlı bir süreçle karşı karşıyayız. O yüzden yani her gün neredeyse yeni bir model, yeni bir prototip, yeni bir gelişmenin olduğu bir piyasadan bahsediyoruz. Belki şu an konuştuklarımız 5-6 ay sonra yani yarısından fazlası çöp olacak. Onu da itiraf etmek lazım. Yani aslında yapay zeka, yani teknik bir konudan ziyade çok disiplinli de ele alınması gereken bir konu. O yönü de çok kuvvetli. Dolayısıyla yani her gün yeni bir gelişmeyi görüyoruz. Her disiplinde, hem teknik olarak hem hukuki açıdan görmeye devam ediyoruz. Aslında okumalarımı yaparken bir şey vardı, tanım ve yapılacağı zaman da yapay zeka ile ilgili şey söyleniyordu hocam.
yapay zeka tanımlanırken şey gibi oldu. Elephant and the Blind Man diye bir hikaye var. Yani birkaç kör adamlar bir fiil dokunarak ne olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. İşte bizde mesela işte health, sağlık sektörünü tanımlamaya çalışıyor. Biz siyasi tarafından tanımlamaya çalışıyoruz. Herkes kendi perspektifinden tanımlamaya çalışınca işte ortada böyle bir tanım çıkmak çok zor oluyor aslında orada. Çünkü herkes kendi tarafından onu görüyor. Bu da daha zorlaşıyor. Multidisipliner olduğu için dediğiniz gibi. Tabii, aynen, kesinlikle. Evet, yani hakikaten yapay zekanın özellikle son birkaç senedir elde ettiği bu ivmelenme çok ciddi anlamda baş döndürücü şekilde ilerliyor. Ve Fatih Hocam da vurguladı, dallanıp budaklamak şekilde ilerlemekte. Gloria Hocam da dedi, yani nihayetinde aslında herkes neresinden bakarsa o kadarına tanımlama yönüne ilerlemeye çalışıyor. İşte siyaset bilimciler, uluslararası ilişkilerciler olarak bizim yapay zeka okumamızla işte sizlerin daha teknik anlamda mühendisler olarak boyutundan bakmanız farklı. Sağlık sektörü farklı. Ama günün sonunda şu bir realite. Nasıl sosyal medya bir anda geldi, hayatın bir parçası oldu. Herhalde şöyle söylemek yanlış olmayacak. Yapay zeka yöntemleri ve araçları da artık hayatımızın giderek birer parçası olma yönünde zemin kazanıyor desek herhalde yanlış bir ifade olmaz. Peki Fatih Hocam, bu çerçevede yani bakacak olursak derler ya, bir tabir var, selin önünde durulmaz. Yapay zeka seli geliyor. Bu bağlamda kısa ve orta vadede hem insanları, bireyleri hem devletleri neler beklemekte? Çünkü artık insanlar o kadar farklı yapay zeka araçları var ki yani gündelik kullanımda. Belki size denk gelmişsinizdir. Bazı sosyal medya mecralarında işte insanlar bir normal resimlerini paylaşıyorlar ve yanına yapay zekayla işte enhance edilmiş, daha da böyle güçlendirilmiş, geliştirilmiş resimlerini paylaşıyorlar. Yani işte böyle daha profesyonel mecralarda kullanmak için. Mesela ben bunu inceleme şansı elde etmiştim. Hani nasıl oluyor diye. Sizden bu yapay zeka aracı işte 5-6 tane farklı açılardan resimlerinizi istiyor. Siz de tabii gönüllü olarak yüklüyorsunuz. Sonra size bir yapay zeka resmi çıkartıyor. Sizin de bildiğiniz üzere hocalarım, yani yapay zeka dediğimiz mesele en temelde verinin işlenmesi ve verinin analizi. Yani ne kadar veriyle beslenirse o kadar daha farklı imkanlarda değil mi sonuçlar üretebilecek, sonuçlar verebilecek bir kapasite yapay zeka meselesi. Hemen evet. Diğer taraftan bakacak olursak da bazı yapay zeka araçları var. Size denk gelmişsinizdir. Şimdi isim vermeyeyim, reklam olmasın. Mesela sanki bir psikolojik danışmanla konuşuyormuşsunuz gibi, ki kendi sesi de var bu yapay zeka aracının. İnsanlar burada psikolojik işte yardım alabiliyorlar. Tabii ne kadar doğrudur, hakikaten bu alanla ilgili kullanımı hocam bu arada doğrudur, o ayrı. şunu da ama söyleyeyim hocam, çok sene yani 1930'larda mı, belki tarih olarak yanlış olabilirim ama ilk large language model ya da chatbot gibi large language model değil de chatbot olarak yapılan ilk psikolog Eliza'ydı. Tarihsel bir perspektifte baktığımızda o da bir psikoloğunun psikologla konuşuyorsunuz gibi bir chatbot yapılmıştı o zaman da. Evet. O da ilk başlangıç, yani bu chatbotların başlangıç aslında bu olarak alınıyor. Chatbotların atası. Şimdi evet. günümüzde insanlar artık farkında olarak ya da olmayarak daha fazla vakit geçirmeye başlıyorlar bu tarz araçlarla. Bunun etik boyutu nedir hocam? Hani aslında bugünkü programımızın ana başkanı bir tanesi de oydu. Yani yapay zeka ve etik meselesi. Ya bunun etik boyutu nereye kadar gidiyor? Çünkü biz gönüllü olarak kendi rızamızla değil mi? Hep veri sağlıyoruz. Evet. Yaptığımız paylaşımlarla, işte paylaştığımız resimlerle veya bu chatbotlara yaptığımız girdilerle, inputlarla bununla ilgili sizin düşüncelerinizi duymak isteriz. Evet hocam, çok geniş, uzun bir konu, toparlamaya çalışayım. Şöyle, Ocak ayında... Zeka olunca biraz çenemiz düşüyor, affola, o yüzden izleyenlerimizden de. Estağfurullah hocam, estağfurullah, olur mu? Ocak ayında MİT Başkanımız Profesör Doktor İbrahim Kalın'ın bir konuşmasında sarf ettiği bir cümle vardı. Ben onu mesela sunumlarımda da onu video olarak ilk slayta koyuyorum. Orada şey diyor İbrahim Hoca,
yapay zeka çağımızın dijital atom bombasıdır diyor. Tabii buna hani olumlu ya da olumsuz yaklaşan görüşler var ama ben tamamen bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Şimdi birkaç örnekle aslında yani çoğu zaman sunumlarda eğlenceli bulunan örnekler bunlar. Birkaç örnekle sizlere bunu açıklamaya çalışacağım. Yapay zeka gelecekte sıkıntı çıkaracak diyor. Halen şu an başladı zaten. Yani sıkıntılar yaşamaya başladık. Güncel hayattan bunları görüyoruz. Hem bireyler için hem devletler, kuruluşlar için inanılmaz potansiyel riskler var. Mesela birinci olarak siber güvenliği söyleyelim. Mesela yapay zekayı çok maharetle kullanan siber korsan. Biliyorsunuz korsanlar her zaman otoritelerden bir adım önde giderler. Otoriteler onu takip ederler. Siber güvenlik firmaları, yazılımları falan. Korsanlar her zaman öndedir. Onlar piyasayı aslında yönlendirirler. Yapay zekayı kullanan siber korsanlar türemeye başladı ve bunu çoğu zaman engellemek çok inanılmaz zor olmaya başladı. Firmaların, şirketlerin, kuruluşların siber güvenliğe harcadıkları miktarlar inanılmaz artmaya başladı. Çok ciddi tehditler oluşturabilecek bir durum bu aslında. Şimdi tabii ki öyle cep telefonunuzda yüklü eğlence uygulamalarından veya sosyal medyadan bahsetmiyoruz. Bunlar fintech uygulamaları, bankalar vesaire, bunlara yapılan saldırılar geri dönüşü çok zor olacak, bazı zararlar verebiliyor. İkinci olarak mesela bias dediğimiz ön yargı konusu var. Birçok sistemde görebileceğimiz şekilde sistemler aslında veri setlerindeki ön yargılardan çok etkileniyorlar. İşte bu da zaman zaman eşitsizliklere yol açabiliyor. Mesela bir örnek verelim. İşe alım süreçlerinde veya yarışmalarda yapay zeka tabanlı sistemler, biraz önce bahsettik, kullanılıyor. Eğer bunlar yanlı veri setleriyle eğitilirse, aslında yanlı veri seti derken şunu söylemeye çalışıyoruz. Bir sınıflandırma problemi düşünün. İşte bir foto, çok basit düşüneceğiz. Bir fotoğrafta kedi mi var, köpek mi var, bunu ayırmaya çalışıyoruz. İkili binary classification dediğimiz ikili sınıflandırma modeli. Siz eğer bu modele işte atıyorum köpek fotoğraflarını, kedi fotoğraflarının 10 katı yüklerseniz, bunu eğitirseniz burada bir bias oluşmuş oluyor. Yani bu sefer sistem aslında görmüş olduğu bir fotoğrafı, model görmüş olduğu fotoğrafı daha çok köpek diye sınıflandırmaya yöneliyor. Yani buradaki aslında veri setindeki dengesizlikten bahsediyoruz. Mesela şöyle de bir örnek var. Aslında komik gibi geliyor ama üzücü bir örnek bu. Şimdi 100 ülkeden 6.000 kişinin hemen hemen katıldığı bir güzellik yarışması yapmışlar. Yapay zeka modelini de bunu jüri yapmışlar. Yapay zeka modeli eğitmişler. Fakat sonuçta skandal bir sonuç ortaya çıkmış. Siyah ırktan neredeyse hiç kimseyi seçmemiş model. Tamamen beyaz ırktan seçmiş. Bu eğitim hocam en sonda şeyde vardı, Google Gemini'yle öyle bir sıkıntı vardı. Hatta yanlış değilsem ırk konusunda sıkıntı yaşadılar onlarda. Ama onlar tam tersi beyazlara karşı bir rasizm olmuştu orada. Evet, yani buna benzer çok skandal durumlar var. Yani bunu yapan, masa başında çalışan o mühendislerin, proje yapanların çoğu zaman anlaması da zor oluyor. Bunların farklı denetleme mekanizmalarıyla denenmesi, test edilmesi de çoğu zaman gerekiyor. Yani bunlar biraz da iş içerisinde çalışırken anlaşılıyor. Mesela bakın, bir örnek de Yeni Zelanda'dan vermek istiyorum. Yeni Zelanda hükümeti Asya kökenli, çekik, küçük gözlü bir vatandaşının pasaport başvurusunu reddetmiş. Hiçbir sıkıntı yok. Yani işte sabıka kaydı yok, suçu yok vesaire. Sebep şu: yüz tanıma modeli adamın gözlerinin kapalı olduğunu söylüyor. Yani gözleri küçük ve çekik. Adamcağız da işte açıklama yapmış. Demiş ki gözlerimin küçük olduğunu biliyordum. Robottur, hata yapar. Ben kırgın değilim tarzında bir açıklama yapmış. Dolayısıyla mesela ABD'de bir örnek verelim. Bir yüz tanıma sistemi yapmışlar yine suçlularla alakalı. Bu model 28 tane kongre üyesini potansiyel suçlu olarak eşleştirmiş. Yani tahmin edeceğiniz üzere çoğu yine tabii siyahi insanlar bunların. Siyahi kongre üyeleri. Bir de GPT-4 var mesela, biliyorsunuz, ChatGPT üzerinden kullandığımız. Mesela burada da yanlı şeyler, Gemini örneğinde olduğu gibi yanlılığı görmek mümkün. Mesela işte çarpıcı, üzücü bir örnekten bahsedeyim. Filistin'deki bu biliyorsunuz soykırım var şu anda. Bir zulüm var ve bununla alakalı sorulan sorulara da inanılmaz böyle şok edici yanıtlar var. Mesela aynı soruyu işte İsrail için sorduğunuz zaman farklı bir yanıt alıyorsunuz. Aynı soruyu değiştirip Filistinli vatandaşlar için sorduğunuz zaman işte insan hakları ile alakalı farklı bir vatandaş alıyorsunuz. İşte model tabiri caizse böyle kıvırmaya başlıyor gibi. Bu aslında modelin algoritmasından ziyade modelin kullanmış olduğu bu bütün internet üzerindeki bu yanlı veriden kaynaklı. Dolayısıyla şunu çok net bir şekilde çıkartıyoruz. Aslında
dünya kamuoyunu bu yönde çok önceden beri hazırlamışlar. Yani böyle sistematik bir durum oluşmuş. Neyse ben politikadan çok anlamıyorum. Bu tarz siyasi şeylerden içimiz yansa da bunu içimize atalım. Biz yine yapay zeka kısmına dönelim. Bu arada şu da var, bakın teknik güvenlik konusu var. Robotlar diyoruz ya, bu robotlar ne kadar güvenli? Çin'de mesela bir fuarda bir robotun ziyaretçi hastanelik ettiğini biliyoruz. Yaraladığını biliyoruz. Benzer bir durum olmuştu sanki, değil mi hocam? Evet evet. Tesla'nın bu Texas Austin'deki fabrikasında da mesela endüstriyel robotların işçileri yaraladığı, hatta yani ağır yaraladığıyla ilgili ciddi iddialar var. Bir sistemin mesela açıklanabilir, şeffaf ve önyargısız üretilmesi de tek başına yeterli olmuyor. Diğer bir konuya geçelim. Bu da mesela Microsoft'un Tay örneğini hatırlayalım. Mesela ne umutlarla nazist yani rezalet bir durum. Ne umutlarla hazırlayıp bunu Twitter'a koyuyorlar ama bakın daha bir gün 24 saat geçmeden bunu apar topar kaldırıyorlar. İlgilenen izleyicilerimiz internetten araştırabilirler. Burada yani dile getiremeyeceğim derecede çirkin tabirler kullanıyor Tay. Faşist, küfürbaz bir chatbot haline geliyor. Yine şey var, bu deepfake teknolojisi mesela, belki ona bambaşka ayrı bir program bile ayırmak uygun olur. Deepfake çok geniş bir konu. Çok canlı bir örnek, çarpıcı bir örnek vereceğim şimdi. Bundan bir ay önce Hong Kong'da bu deepfake ile 25 milyon dolarlık dolandırıcılık yapıldı. Bakın 25 bin lira falan demiyorum, 25 milyon dolarlık. Bu nasıl oluyor? Şimdi uluslararası büyük bir firmada bir finans çalışanına önce yazılı olarak dolandırıcılar işte e-posta gönderiyorlar, mesajlar atıyorlar. Diyorlar ki şu hesaba şu parayı gönder. Yöneticisinin ağzından. Sonra o da inanmıyor tabii. Diyor ki hemen şu linke tıkla, video konferansa gel. Orada konuşacağız bu konuyu diyor falan. Sonra bir video konferansta görüntülü, sesli bir deepfake ile kandırıp hesaplarına 25 milyon dolar yatırmalarını sağlıyorlar. Bu sonradan, bayağı sonra, yani 1-2 günde, sanırım 1-2 hafta sonra anlaşılıyor. Konunun ciddiyeti, yönetici ben böyle bir talimat vermedim diyor. Peki şimdi soru şu, biz aslında bu örneklerden sonra konunun ciddiyetinin yeterince farkında mıyız? Mesela çok önemli devletler arasındaki problemler, Zelenski ve Putin örneğini biliyoruz mesela. Her ikisi için de deepfake videolar yapıldı. Şimdi bu teknoloji... Tabii. Yani çok ciddi. Allah'tan hani hızlı bir şekilde çıkıp bunun öyle sahte olduğu söylendi. Çünkü çok büyük halk hareketlerine neden olabilecek bir teknoloji bu aslında. Savaşa götürebilir, suikastlere zemin hazırlayabilir. Yani aslında yani düşündüğünüz zaman sınırsız ve sonsuz bir kötülük içerebilen bir şey haline geliyor. Tabii biz insanoğlu olarak her teknolojiyi, ortaya çıkan yeniliği hem iyiye hem kötüye kullanmayı öğrenmişiz. Bunu internette görüyoruz, sosyal medyada görüyoruz, blok zincirde görüyoruz, kripto paralarda, yapay zekada da görüyoruz. Birazdan belki bahsederiz, Metaverse'te de göreceğiz bunu. Şimdi biz mesela eğlence amaçlı deepfake'i kullanabiliyoruz. Hatırlarsınız mesela bu Norm Ender'in 100. yıl şarkısı vardı. Bunu Zeki Müren'e seslendirtmişlerdi. Belki sosyal medyada görmüş olma ihtimaliniz var. Çok da güzel. Hatta orada Zeki Müren'in sanırım yeğeniydi. Çok beğendik, duygulandık gibi bir açıklama da yapmıştı. İstediğiniz sanatçıya istediğiniz eseri mesela söyletebiliyorsunuz. Böyle güzel kullanımları da var. İşte mesela yakın bir gelecekte belki biraz böyle ütopik görünüyor ama film setleri ve oyuncular tarihe karışacak bakın. Yalnızca oyuncuların yüzlerini belki kiralayacaklar. Bunlar kullanılacak. Oyuncu orada evinde yan gelip yatarken film çevirecek mesela. Olmayan bir sette, olmayan oyuncular, olmayan belki bir yönetmen bile, işte Sora'dan bahsettiniz Gloria Hocam. Sora sadece promptu girerek, cümleleri girerek size videolar oluşturuyor. Şu anda kısa videolar ama belki ileride senaryosunu yazacak, yönetmenliğini yapacak, filmini oluşturacak. Hatta filmini şeye de gönderecek. Sinema salonlarına ya da online platformlara bile gönderecek. Dolayısıyla belki bir kişinin tamamen oluşturduğu filmler göreceğiz. Valla ben anlatırım hocam, siz zamana göre beni ayarlayın. Vallahi bize dinleriz yani, bu hiç problem değil. Ama işte yapay zeka söz konusu olunca baya böyle şey oluyor insan, değil mi? Sürekli yeni şeyler öğrenmek istiyor, dinlemek istiyor. Hiç de böyle sıkılmazsın aslında bu konularla diye düşünüyorum.
Evet. Hocam biz biraz daha işte etikte de duralım diye istedik. Bazı kuruluşlar bununla ilgili bir sürü az önce işte Avrupa Birliği'nin yasasını ile ilgili bahsetmiştik. OECD'nin etik kuralları diye yayınlamıştı. UNESCO'da da yapay zeka ile ilgili bu tür adımları atmıştı. Peki bununla ilgili mesela bize biraz anlatabilir misiniz? Bu etik konusunda nasıl bir gelişimler alındı genel olarak? Evet. UNESCO'da önemli bir aktör olmaya başladı yapay zeka etiği konusunda. İşte tavsiyeleri var. Bu tavsiyeleri yayınladı. Kasım 2021'de bunları yayınladı. Tüm devletler işte yanlış hatırlamıyorsam 190'ın üzerine 193 devlet falan olması lazım. Hepsi tarafından benimsenen ilkelerdi bunlar. Yani bir yasa değil, herhangi bir yaptırımı olan bir kanun diyebileceğimiz metinler değil. Yani şeyden biraz ayrılıyor aslında. AB yapay zeka yasasından ayrılıyor. Biraz daha tabii... Daha çok OECD ile benziyor o zaman değil mi? Evet. Onun da ilkeler vardı. OECD'nin ilkeleriyle de aslında örtüşen yönleri var. Mesela işte ilkesel kararlar bunlar. İşte insan haklarının ve onurunun korunması amaçlanıyor. Mesela 4 temel değerden bahsedilmiş burada. Çok önemli bu. Yani bu bahsedilen değerlerin her birisi. Bunlar işte insan hakları ve insan onuru. Barışçıl yaşam var. Barışçıl yaşam çeşitliliğin ve kapsayıcılığının sağlanması var. Çevre ve ekosistemin gelişimi var. Bunlar aslında hepimizin işte yeşil dönüşüm dediğimiz, Avrupa Yeşil Mutabakatı dediğimiz mesela süreçler var. Dolayısıyla çevre de bizim için önemli, insan hakları önemli. Yani hemen hemen her yere böyle kapsayıcı bir vurgu yapılmış durumda. İşte 10 temel prensip belirlenmiş, 11 tane politika eylem alanı var. Yani policy action area belirlenmiş. Bunlar temelde tabii olay aslında veriden başlıyor. Verinin yönetimi, çevre ve ekosistemler, cinsiyet, yapay zekanın kullanımıyla alakalı eğitim, Ar-Ge, araştırma, sağlık, sosyal refah gibi konulara bu metinlerde vurgu yapılmış. Tabii diğer yandan da üye devletlerin bu tavsiyeleri aslında yani tavsiyeleri yayınlamak yetmiyor. Bunun yapılabilir o hale gelmesi, üye devletlere de bunu kabul ettirmek lazım. Tabii zorla kabul ettirmekten bahsetmiyoruz. Gönüllü olarak kabul ettirmekten bahsediyoruz. Bunlar için de 2 pratik metodoloji geliştirilmiş UNESCO tarafından. Bir tanesi Readiness Assessment metodolojiydi sanırım. Yani işte hazırlık değerlendirme metodolojisi olarak çevirebiliriz. Burada bir ülkenin yapay zeka ekosistemiyle alakalı, mesela Türkiye'de yapay zeka ekosistemiyle ilgili farklı boyutlar hakkında bilgi toplamak için tasarlanan sorular var. Niteliksel, niceliksel sorular halinde bunu bir assessment olarak belirlemişler. İkinci önemli assessment da Ethical Impact Assessment adında. Yani işte etik etki değerlendirmesi olarak çevirebiliriz. Üretilen yapay zeka sistemlerinin, modellerinin aslında bu tavsiye kararlarında belirtilen etik standartlarla uyumlu olup olmadığını burada belirlemeye çalışan sorular var. Devletlere, özellikle işte devlet yönetimindekilere çok inanılmaz faydası olan bir şey. Çünkü biraz önce bahsettik, yapay zeka sisteminin sağ solu belli olmuyor dedik ya, yani ne tarz bir veriyle eğitim, bütün süreçlerini kontrollü olarak ele almak gerekiyor. Hem sürecin başında hem de sonundaki bu girdilerin ve çıktıların detaylı olarak görülmesi gerekiyor. Yasa koyucu tarafından, yürütme erki tarafından, yasama erki tarafından. Dolayısıyla UNESCO bu konuda gerçekten iyi bir iş yaptı ve çok aktif ve önemli bir aktör haline gelmeye çalışıyor. Etkinlikler de düzenliyorlar bu arada. Bakın mesela her yıl UNESCO'nun küresel bir forumu var. Belki denk gelmişsinizdir. Bu yapay zeka etiğiyle alakalı. Burada sorumlu ve güvenilir yapay zekanın aslında dünyadaki çeşitli örnekleri üzerinde tartışılıyor. Hatta çok güzel, sonuncusu da Slovenya'da yapıldı bu arada. Çok önemli isimler katıldı. Belki de hani birçok çıkarımı, birçok sonucu var ama belki de en güzel sonuçlarından bir tanesi dünyanın en büyükleri arasında yer alan 8 tane büyük firma. Şimdi reklam olmasın, isimlerini vermiyorum ama merak eden araştırabilirler internetten. Bu 8 büyük firma bu yapay zeka tavsiyelerine uyacaklarına dair taahhüt verdiler, anlaşma imzaladılar bu forum sırasında. Bunlar tabii hepsi tarihe çok önemli adımlar olarak geçiyor hocam. Hocam bu arada bu şirketler, firmalar batıcı mı yoksa Asya'dan da vardı, Çin'den de mi vardı? Onu merak ettim açıkçası. Karışık diyelim. Asya'dan da var. Evet. Tamam. Peki hocam şimdi yapay zekadan bahsettik. İşin etik boyutundan bahsettik.
az önce de ifade etmiştim, yani 2023 yılının herhalde en çok konuşulan meselelerinden bir tanesi teknoloji alanında yapay zeka olmuştu. Ama 2022 yılında bir yıl öncesine bakacak olursak da herhalde özellikle de Türkiye'de Metaverse meselesi. Metaverse üzerinde işte NFT satın alımı, tırnak içerisinde arsa satın alımı Metaverse içerisinde oldukça gündemimiz tutmuştu. Tabii bu bir anda olmuş bir şey değil. Aslına bakacak olursak belki 90'ların başına götürmek lazım Metaverse meselesini, ama dünyanın gündemine oturması işte 2021'in sonunda Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in Facebook adını işte Meta'ya çevirme kararlarını açıklaması ve bununla ilgili bir sunum yapmasıyla Metaverse hani derler nur topu gibi bir Metaverse'ümüz oldu. Gündemimizi kapladı. Tabii yani uluslararası ilişkilerciler olarak, yani uluslararası ilişkiler penceresinden baktığımızda da bizim konuya ilgi alaka göstermemizin herhalde biricik sebeplerinden bir tanesi de Barbados'un, yani bağımsız bir devletin Decentraland'de büyükelçilik açma girişimiydi şüphesiz. Yani artık devletlerin ve tabii diplomasinin de Metaverse içerisine entegre olması bizim alanındaki insanların da çalışmalarını bu yöne evrilmesine, yönelmesine imkan ve kapasite sunmuştu. Yani toparlayacak olursam hocam, ama 2022 yıl dedik, işte 2024'teyiz. Yapay zekadan bahsediyoruz. Çeşitli yapay zeka modellerinden bahsediyoruz ama sanki biraz Metaverse'den daha az bahsediyoruz gibi dünya genelinde. Bunun sebebi ne oldu sizce? Yani bir saman alevi miydi? Bu Metaverse'ün bir anda çok hype'lanması, işte çok popüler olması, neler beklemeliyiz Metaverse'ün geleceğine dair? Erman Hocam çok teşekkürler. Güzel bir soru. Aslında biliyorsunuz bizim de Metaverse Project Türkiye ekibi olarak 32 araştırmacımızla aktif olarak bu konuda biz de çalışıyoruz. Aslında önemli, güncel bir konu. Bu Metaverse konusunun bu kadar hızlı hype yapmasının sebebi 2022'de özellikle aslında ben şahsen bunun birçok takımdaki arkadaşım gibi psikolojik ve sosyolojik temelli de olduğunu düşünüyorum. İnsanlar baktığınız zaman dünyanın birçok yerinde anlaşmazlıklar, iç savaşlar, zulümler çok arttı. Şimdi tabii bunun dini açıdan da işte ahir zaman vesaire gibi açıklamaları var elbette. Ama biz mesela teknik olarak da baktığımız zaman geldiğimiz noktada çeşitli kutuplar oluşuyor. Bunlar tabii sizin çok daha iyi bildiğiniz konular. Ben uluslararası ilişkileri, politika, siyaset çok bilmiyorum ama hani bir vatandaş olarak gözlemimi aktarıyorum. İnsanlar genel olarak mutsuz ve böyle büyük bir manevi ve sosyal bir boşluğa doğru gidiyorlar. Sosyal medya bunu çok hızlandırdı. Pandemi zaten bunun tuzu biberi oldu. Covid çok etki ediyor. Evet, evet. Tuzu biberi oldu ve dolayısıyla insanlar aslında bunu Metaverse'ü şey gibi gördüler. Bir reenkarnasyon gibi, ikinci bir hayat gibi gördüler. Tabii şeyi dışarıda bırakıyorum. Türkiye'de bunu arsa satışı olarak, yatırım olarak gören insanlar da çok çıktı. Maalesef o arsaların %80-90'ı çöp olmuş durumda. Sadece 1-2 platformda, pre-Metaverse platform dediğimiz platformlarda değer kazandı. NFT'lerle birlikte. Şimdi biraz önce dedim işte proje olarak biz bunu çalışıyoruz, proje ekibi olarak. Şimdi konuyu bireyler için ele alırsak, Metaverse'ün yeni internet olacağı söyleniyor. Yani bu hype'tan bağımsız olarak bu insanlar arasındaki, internetteki bu işte tevatürler, konuşmalar, bilen bilmeyen herkes konuşuyor maalesef ama işi teknik olarak ele aldığımız zaman gerçekten büyük bir ağ olması, 2030'larda belki ilk defa göreceğiz, büyük bir ağ olması planlanıyor. İşte küresel, geniş ve yüksek etkileşime sahip bir sosyal ağdan bahsediyoruz. Burada farklı kültürlerden insanlarla anında belki şöyle bir parmak işareti, bir parmak hareketiyle etkileşime anında girebileceksiniz. Uzaktan eğitim ve sanal işbirliği yapabilme fırsatlarımız olacak burada. Şu anda aslında bir miktar fragmanını bunun görüyoruz. İşte Zoom'la, işte Digital Presence diyoruz, anında işte bir Kore'den, bir Amerika'dan, bir Türkiye'den, bir Rusya'dan insanlar bir anda aynı oda içerisinde toplantılar yapabiliyorlar. Belki bundan 10-15 sene önce bu kadar işte internetin de hızlı olmaması burada en önemli unsurlardan bir tanesi. İnternet de geliştikçe, altyapılar iyileştikçe bunların önüne açılmış oluyor. Kuruluşlar açısından ele alırsak mesela üretkenlik, verimlilik, performans veya işte yapay zeka ile birlikte tabii bunlar iş yapma şeklini de yeniden tanımlayacağını
düşünüyoruz. Mesela uzaktan çalışma konusu artık sadece ekran paylaşımı, işte video konferanslar, Zoom'lar, Skype'lar bunlarla sınırlı kalmayacak. İşte sanal ofisler, işbirliği ortamlarıyla belki daha etkileşimli hale gelecek. Şu anda bir VR gözlük taktığınız zaman ya da VR AR gözlüklerden taktığınız zaman kulaklarınıza yani duyma duyunuza ve görme duyunuza etki ediyor. Aslında bizim 5 duyu organımız var. Dolayısıyla tam immersive dediğimiz yani o kapsayıcı ortamı insanı kandıran da diyebiliriz Türkçesi. O kapsayıcı ortamı yaratamıyoruz. Dolayısıyla bizim aslında olabildiğince fazla duyumuza hitap eden sistemler. Mesela dokunma duyumuz var. Şimdi çıkan giyilebilir teknoloji, çıkan demeyelim daha prototipleri yapılıyor. Yani bildiğim kadarıyla piyasada... Üniversite tarafından geliştirilen bazı modeller var. Evet, evet hocam. Proje var, Meta'nın desteklediği. Kesinlikle. Yani giyilebilir böyle şeyler var. Tişörtü giyiyorsunuz ve işte o online platformda oyundayken vurulduğunuz zaman ufak bir size elektrik sinyali veriyor oradan gibi bu tarz şeyler var. Tad alma mesela, koku bunlarla alakalı henüz böyle dişe dokunur bir çalışma yok. Dolayısıyla insan aslında kapsayacak bir şey yok. 2030'lara doğru bunların daha da arttığını belki göreceğiz. Eğitim eğlence sektörlerinde mesela UX dediğimiz kullanıcı deneyimini iyileştiren yenilikçi hizmetler geliştirilme potansiyeli çok yüksek. Peki şöyle bir soru sorabilirsiniz. Ya işte tamam bireyler için, kuruluşlar için bunu güzel açıkladınız ama devletler için ne sunuyor bu? Birincisi sizin bahsettiğiniz gibi hocam çok güzel bir örnek verdiniz. Barbados'un mesela, Barbados örneği temsilcilik açması Decentraland'de. Bunun hızlı bir şekilde artma ihtimali var. Kamu hizmetlerinin sanal ortama taşınması, erişilebilirliğin artması, tabii dolayısıyla da maliyetlerin düşürülmesi. Burada önemli bir potansiyel var. Vatandaşlar için katkı olması açısından mesela Güney Kore devletinin işte Seoul Vision 2030 kapsamında Seul'u Metaverse'e upload etmesi ve dediğiniz gibi kamu hizmetlerini Metaverse üzerinden artık sunmaya amaçlamaları, ivmelendirmeleri konudaki çalışmaları. Lütfen buyurun. Evet hocam, yani ekibimizde bir arkadaşımız da Güney Kore'deki mesela bu Metaverse ile alakalı şeyi yazmıştı, kaleme almıştı. Çok güzel gerçekten gelişmeler var. Gün be gün de artıyor. Güzel bir örnekti. Teşekkür ediyorum hocam. Onu unutmuştum aslında. Aklımdaydı Güney Kore örneği. Şimdi biz etik konuşuyoruz ya hocam. Yapay zeka ve etik diyoruz. Etik deyince de hep böyle nahoş şeyler akla geliyor. Belki de gelmesi lazım. Yani biz biraz felaket tellalı olmamız lazım. İşte şeytanın avukatlığını yapmak bazen gerekebiliyor. Mesela Metaverse'de de benzer bir taraf. Şöyle bir tabir benimsedim. Size de paylaşayım. Tedbirli iyimserlik. Evet, evet. Çok güzel. Çok güzel bir tabir hocam. Kesinlikle. Yani gelişmeleri tabii ki izleyeceğiz ve gelişime katkıda bulunacağız ama her zaman tedbirli olmakta fayda var. Mesela bu Metaverse ile alakalı veri güvenliği diyoruz ya, veri güvenliği ve gizliliği ile ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Bu risk şu anda fazla ama biz aslında Metaverse'de çok daha fazla veri kaynağından, yani şu an bir birim veri veriyorsak biz her gün o çevrim içi sistemlere bin veri vereceğiz. 1000 birimlik veri vereceğiz Metaverse kullanırken ileride. Geçirilen zaman arttıkça aslında kişisel verilerin kötüye kullanımı, siber saldırılar daha büyük bir risk haline gelecek bu sanal dünyalarda. Gerçek dünya ile arasında sınırlar bulanıklaşabilecek. İşin yine psikolojik tarafına baktığımız zaman sosyal izolasyon, çoğu insan için gerçeklikten kopma gibi psikolojik problemleri tetikleyecek belki. Bireysel ve toplumsal ölçekte sıkıntılar ortaya çıkacak hocam. Ve maalesef üzülerek söylüyorum, ben bu ihtimali yüksek bir ihtimal olarak görüyorum. Hani genelde literatürde okuduklarımız da bu yönde. İşin psikoloji, mesela bizim ekibimizde bir psikolog arkadaşımız da var. Bu konuyla alakalı çalışıyor. Kısacası Metaverse aslında hem fırsatlar hem de çok risk sunuyor bize. Riskleri azaltmak için şeffaf yönetim politikaları, işte güçlü veri koruma yasaları, uluslararası mutabakatlar ve işte kullanıcı bilincini mesela arttıracak, farkındalığı arttıracak eğitim programlarının oluşturulması çok önemli hocam. Kesinlikle hocam. Ama tabii ki de görüşülecek işte önlemler, bazı düzenlemeler mutlaka lazım. Daha önceki görüşmelerimizde de paylaşmıştım sizinle. Bu konuyla ilgili ben de naçizane birkaç çalışma yapmıştım. Özellikle diplomasi boyutuyla ilgili. Ve bu zemin içerisinde de ciddi anlamda işte bu verilerin korunması ve güvenli şekilde saklanması herhalde Metaverse'ün önemli hususlarından bir tanesi olacak.
Ama hocam hani günün sonunda şu an belki biraz daha o 2022 yılındaki hızını kaybetmiş gibi görünse de en azından gündem yani işte haberlerdeki yeri açısından ben şöyle değerlendiriyorum. Bilmem katılır mısınız? Sanırım şu anda tek mesele herhalde form faktör meselesi. Yani işin yazılım kısmı ile ilgili ben çok bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Biliyorsunuz her zaman yazılım, software biraz daha hızlı ilerler ama hardware kısmı yani kullanılacak araç gereç kısmının ilerlemesi aynı hızı takip etmeyebilir. Yani bu işte headsetlerin, işte kafaya takılacak kaskların, işte VR kaskların belki daha küçülmesi, daha ulaşılabilir hale gelmesiyle Metaverse ivmelenen şekilde tekrardan hayatımız içerisine geri gelebileceği kanaatindeyim. Siz de vurguladınız çok güzel bir şekilde. Metaverse'den ne diye bahsedildi? Aslında internet versiyon 2.0 değil mi? İnternetin yeni boyutu artık Metaverse olacak şeklinde önemli kanaatler var ki 2030 yılına kadar da trilyon dolarlık bir piyasa kapasitesine ulaşacağı yönde de yine tahminler bulunmaktaydı. Teşekkür ediyoruz. Evet, ben teşekkür ederim hocam. Hocam son bir soruyla biz her zaman Türkiye'ye bir şekilde dahil etmeyi istiyoruz, seviyoruz. Derdimiz Türkiye. Derdimiz Aynen. Türkiye tabii ki aynen. Şimdi çok olumlu bir şekilde başladık yapay zeka ile ilgili. Sonra yavaş yavaş biraz da olumsuzlara doğru gittik. Mecbur ama. Evet, mecburuz kesinlikle. Peki bunu biraz Türkiye bağlamda biraz konuşsak çok kısa çünkü vaktimiz de çok fazla daraldı. Tabii. Türkiye'nin mesela çalışmaları nedir yapay zeka ile ilgili? İşte negatif tarafları da konuştuk burada. Biz bununla ilgili bir adım atıyor muyuz? Durumumuz nedir bu konuyla ilgili? Bir de son olarak siz bir mühendis olarak, bir yapay zeka ile ilgilenen bir kişi olarak bizim gençlerimize mesela bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlerine ne söylemek istersiniz, ne tavsiye edersiniz? Onunla bitirelim inşallah. Tabii hocam, teşekkürler. Öncelikle ilk sorunuzla ben başlayayım. Türkiye'de bu yapay zeka etiği ne durumda diye. Çok güzel, aslında çok bu konuda çalışan araştırmacılarımız var. Özellikle hukukçularımız. Daha bugün bir tanesiyle görüştüm ve gurur duydum. Uluslararası bu çalışmalara katkı sunan, onları yerinde takip eden, çalışmalar yapan insanlar var. Aslında biz global olarak ne olduğunu takip ediyoruz. Ama kamuda baktığımız zaman kamuda da çalışmalar olduğunu görüyoruz. Mesela biliyorsunuz Ağustos 2021'de bizim ulusal yapay zeka stratejimiz yayınlandı. Evet. Burada aslında 6 tane stratejik öncelik, yanılmıyorsam 24 amaç ve 119'da tedbir olması lazım. Evet. Bunlardan bazılarında özellikle bakın yapay zeka etiği ve hukuku vurgulanıyor. Yani metinlerde bunu görüyorsunuz. Bununla ilgili Adalet Bakanlığı'nın sorumlu olduğu mesela çalışmalar var. Sorumlu yapay zekadan da burada bahsediliyor. Zaten strateji altında bu UYZS dediğimiz strateji altında oluşturulan yapay zeka hukuku etik çalışma grubu ve benim de üyesi olduğum güvenilir sorumlu yapay zeka çalışma grubu var. Bu konular üzerine de uzmanları alanında çalışan, bu konuda çalışan uzmanları periyodik olarak bir araya getiriyor Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı. Diğer yandan çeşitli önde gelen sivil toplum kuruluşlarının, belki ismini zikretmek gerekir gerekmez bilemiyorum, internetten aratılarak bulunabilir ve bazı finans kuruluşlarının da, bankaların da çalışmaları olduğunu görüyoruz. KVKK önemli bir yer tutuyor. Özellikle veri mahremiyeti konusunda aktif olarak çalışıyor bu kurum kanunla birlikte. Hatta yanılmıyorsam birkaç gün önce resmi gazetede ya da dün de olabilir, ya da evvelsi gün resmi gazetede bir revizyonla Avrupa Birliği'ndeki bu GDPR dediğimiz işte genel veri koruma yönetmeliği diyoruz Türkçesinde. Bununla daha uyumlu hale getirildi. Bir de şeyden de bahsetmek lazım. Kalkınma planı, 12. kalkınma planında da yakın zamanda ilan edildi. Burada da aslında yapay zeka etiği hukuku önemli bir yer teşkil ediyor. İşte özellikle bir maddede bu bahsediliyor, işte kamuda yapay zeka uygulamalarının işte geliştirilmesiyle bu ürünlerin tedariğinde güvenilir yapay zeka ilkeleri, etik ilkelerin tatbik edileceği, hem geliştirilmesinde hem tedarikinde tatbik edileceği belirtiliyor. Yani önümüzdeki yıllarda, bu yıl dahil olmak üzere önümüzdeki yıllarda da bu konuda ulusal çalışma gruplarının da olduğunu göreceğiz. Sanıyorum bu yılın sonuna doğru bir 3. Bilişim Şurası da toplanacak.
Orada da bu konunun gündeme geleceğini ben tahmin ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Gençlerimize ne söylersiniz? Şimdi bizi takip eden bazı gençlerimiz var mesela. Onlara ne önerirsiniz? Biri bile şey yazmış aslında, sosyal bilimciler olarak yapay zeka bizim yerimize yazıp çizebiliyor, ödev yapabiliyor demiş. Bize ne gerek kalacak diye soruyoruz kendimize. Evet, evet. Yani size genel olarak da daha doğrusu işte yapay zeka az önce bahsettiğim gibi yapay zeka alanında kariyer yapmak isteyenlerde öneriniz ne olabilir? Siz bu yola başlamışsınız. Sizin yolunuza gelmek isteyenler arkadaşlar için ne önerirsiniz? Evet, şöyle çok soru geliyor bana bu konuda. Hem şeydeki yani üniversitedeki öğrencilerimden de geliyor, işte çeşitli STK'larda çalıştığımız şeylerden. Ben genelde aynı sistematiği izliyorum. Diyorum ki öncelikle yapay zekanın çok disiplinli şekilde ele alınması gerektiğini bir bilmek lazım. Bunu oturtmak lazım. Yani yapay zeka deyince sadece bilgisayar mühendisliği, yapay zeka mühendisliği bölümleri akla gelmemesi, sadece mühendislik akla gelmemesi lazım. Konuyu aslında hangi disiplin temelinde ele alacaklarına karar vermeleri lazım. Yani mesela işte örnek verelim, yapay zeka hukuku çalışan bir kişinin işin kodlamasını bilmesi mümkün değil. Bunu bekleyemeyiz zaten. Veya tam tersi işte yapay zeka modeli geliştiren, kodlamasını yapan, veri toplayan, model eğiten birisinin, bir mühendisin de bu tüm hukuki normları, yasaları vesaire bunları bilmesi, sindirmiş olmasını bekleyemeyiz. Ben mühendis olduğum için mesela konuya teknik açıdan yaklaşayım. Bir hukukçu olsam daha farklı belki şeyler sunabilirdim. Hukuk çok geniş bir alan çünkü. Şimdi gençlerimizin bu alanda kendilerini geliştirmeleri için ilk temel adım matematik, istatistik ve programlama becerilerini öğrenmek olmalı. Her ne kadar bu büyük dil modelleri sizin yerinize şu an kod yazıyor olsa da henüz programlama tamamen unutun, öğrenmeyin demek için erken. Geçenlerde Nvidia'nın CEO'su benzer bir açıklama yapmıştı. Aslında doğruluk payı var. Gerçekten uzun vadede kodlamanın tarihe karışma ihtimali çok yüksek. Ama o gün bugün değil. Yani şu anda bu işe girmek istiyorsanız programlama dili işte en fazla ne kullanılıyor? Python kullanılıyor. Çeşitli kütüphaneler var. Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Keras gibi kütüphaneler var. Yapay zekayı sadece tabii makine öğrenmesi ya da derin öğrenmeden ibaret görmemek de lazım bu arada. Çok geniş kapsamlı bir alan olduğunu bilmek lazım. Tabii bunlar kolayca öğreniliyor. Yani temelleri sağlam kavradıktan sonra açık kaynak veri setlerine internetten mesela işte birçok platform var. Kaggle gibi, Google gibi. Buralardan açık veri setlerine ulaşabilirler. Şimdi Türkiye'de de birçok yerel yönetim açık veri setlerini, açık veri portallarını yayınlamaya başladı. Orada da belediyelerin yayınladığı güzel veri setleri var. Bunları da kullanarak çok güzel yarışmalar yapılıyor, değişik girişimler yapılıyor vesaire. Önemli olan şu aslında kilit nokta. Bolca pratik yapmak. Yani şimdi birçoğumuz işte bir Google Word, Excel, PowerPoint vesaire bunları kullana, uğraşa, deneye öğrendik. Çok detaylı eğitimini alsak bile bunları denemeden, bir mesai harcamadan bunları öğrenemedik. Benzeri bu iş için de geçerli aslında. Farklı veri setleriyle çalışmak. Hatta şöyle bir şey var. Veri setleri de çeşitleniyor biliyorsunuz. Veri türleri, algoritmalar, alt başlıklar bunları daha da netleştirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla sadece ben yapay zekacıyım, yapay zeka çalışmak istiyorum demek kesinlikle yeterli değil. Hangi algoritmalar, hangi modeller, işte çok multimodal mı çalışacaksınız? Yani birden fazla veri mi ya da sadece bir veriye mi odaklanacaksınız? Bu ses verisi mi, görüntü verisi mi, metin verisi mi? Veya farklı veri tipleri var. Kimyasal şimdi sensörlerden gelen veriler de var mesela. Bunları mı işleyeceksiniz gibi. Bunların belirlenmesi lazım. Bunları baktıktan sonra belki kim arkadaşımız doğal dil işlemeci olacak. Kimisi büyük dil modelleri üzerine kendini, transformatörler üzerine mesela kendini geliştirecek. Kimisi görüntü işlemeci olacak. Yüz tanıma sistemleri yapacak. Kimisi ses tanıma, sentezleme çalışacak. Bu konuda imkanlar çok fazla. Ben mümkün olduğunca hem yerli hem yabancı kaynaklardan bunların eğitimlerini almalarını, özellikle en başta tek bir yere kendilerini odaklamasınlar. Yani ben işte doğal dil işlemeci olacağım, bunun için uğraşacağım yerine öncelikle birçok modelin en azından nasıl eğitildiğini, nasıl kullanıldığını görsünler. Belki çok farklı bir model, farklı bir çalışma daha fazla ilgilerini çekecek. Ben olabildiğince fazla okumayı, izlemeyi ve pratik yapmayı öneriyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Vallahi normal Tek Talks'un süresi aslında hocam aşağı yukarı 45 dakika ama bugün konular böyle çok
ilgi çekici olunca bizim de Gloria Hocam'la ilgi alanımızı oluşturunca biraz süremizi fazlasıyla aştık. Evet hocam, çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz ve bizi kırmadınız. Davetimize icabet ettiğiniz için. İnşallah ilerleyen programlarda yine bir arada olmak üzere diyelim. İnşallah. İzleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum ben. Gloria Hocam, sizin ekleyecekleriniz varsa. Ben de çok teşekkür ederim her şey için, davetimizi kabul ettiğiniz için. İnşallah başka programlarda beraber tekrar oluruz. İnşallah. Herkese de iyi günler diliyorum ben de. Teşekkür ederim. Teşekkürler, iyi çalışmalar, iyi günler herkese. Sağ olun, sağ olun.